Herkese merhaba. Bu hafta üzerimize ilan yağdı. 2 haftadır pek beğenmiyordum ilanları ama bu hafta oldukça fazla seçenek vardı. Hatta video çok uzun olmasın diye 10 civarı ilanı sildim. Kısa süre içerisinde ev almayı düşünenler bu hafta ilan sitelerini detaylı incelesin. Belki benim elediğim bir ilan sizin işinize yarayabilir. Bu yüzden kontrol etmekte fayda var diyorum. Bizi takip edenler biliyor. Perşembe günleri müstakil evler ve köy evleri ilanlarımız böyle daha hesaplı 1 milyon TL'yi aşmayacak hesaplı ev ilanlarını inceliyoruz. 1 milyonu geçen böyle bir iki tane alternatif ilan oluyor ama genelde 1 milyon TL altı 1 milyon TL ve altı evler inceliyoruz. Ve doğal olarak bu evler hep tadilat isteyen evler oluyor. Bu haftaki ilanların özelliği bazıları gerçekten böyle çok az tadilatla oturulabilir hale gelebilecek türde evler. Elbette tadilat işi olan evler de var ama sonuçta 1 milyon TL altı böyle sıfır masrafsız ev bulmak çok nadir. Bu arada daha önce söylemiştim, tadilat ve tadilat masrafları ile ilgili videolarımız olacak demiştim. Onların ilkini hazırlamaya başladım. Komple çatı değişimi maliyeti videomuz yakında yayınlanacak. Çatıdan sonra işte parke, kapılar, mutfak dolapları, merdiven vesaire vesaire komple bir evin tadilatı kaça mal oluyor izleyeceksiniz. Ama bu videoların sonunda o çok pahalı, neredeyse bir ev fiyatı demeyin. Çünkü bu tadilat maliyeti videoları böyle komple ustalara yaptırılmış, işte en pahalı, en yeni malzemelerle yapılmış tadilatlar olacak. Ama dediğim gibi gözünüz korkmasın, böyle daha uygun maliyetli tadilat videolarımız da gelecek. Neyse, çok uzatmayalım ve hemen ilk ilanımıza geçelim. İlk ilanımız neredenmiş? Bergama'danmış. Bergama Göç Beylik köşe konumda müstakil ev diyor. 550.000 TL fiyatı var. İzmir Bergama Göçbeyli Mahallesi'nde 1 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık müstakil ev diyor. 65 metrekare brüt, 60 metrekarede net bir alanı varmış. Açık alanda 15 metrekare demiş. Oda sayısı 2+0. Tapu durumu müstakil tapulu. Kimden? Emlak ofisinden, takas hayır demiş. Ev mahallenin merkezinde ve köşe konumda, 2 odası ve girişte bahçesi bulunmaktadır. Net 65 metrekare demiş. Bulunduğu mahalle eski belediyelikti demiş. Önceden belediyeymiş, yani köy şeyine geçmeden önce. İşte ATM'ler, eczane, lise, sağlık ocağı, karakolu olan ve haftalık semt pazarının kurulduğu bir yerleşim alanı içerisindeymiş. İlçe merkezine de gün içi belirli saatlerde minibüs servisleri vardır demiş. İlk önce şöyle konumuna bakalım. Bergama İzmir'e bağlı bir ilçe. Burası da işte o Bergama'ya bağlı köylerden bir yer diyelim. Plaja, denize gitmek isterseniz Dikili yaklaşık 47 kilometre mesafede. İzmir'e olan mesafesi de yaklaşık 94 kilometre civarında. İşte sonuçta hani böyle Dikili'ye bir plaja gideyim deseniz, araç da varsa işte yarım saatte 40 dakikada ulaşabileceğiniz bir mesafe. 550.000 TL fiyatı var dedik. Şimdi bunu niye aldım? Bu söylediğim böyle çok az tadilatla böyle bir oturulabilir hale gelecek olan evlerden bir tanesi. Zaten anladığım kadarıyla içinde oturan var. Yani evet, işte banyo ve işte tuvalet genellikle hep banko yapılması gereken yerler oluyor. Ama böyle evin içine baktım, çok böyle ağır yıkık döküklük durumu yok. İşte ne yapılabilir? İşte bir parke, evet, yapılabilir. İşte mutfak dolapları, tezgahı var zaten. Böyle zaten metrekaresi de küçük. Çatı, duvarlar, işte pencereler vesaire hepsi böyle aşağı yukarı hazır durumda. Böyle çok ufak maliyetlerle hemen böyle anında girip oturabileceğiniz durumda bir ev. Yani böyle emekli çiftler için, 2 kişi yaşayanlar için bence gayet ideal.
Hep söylediğim gibi böyle çok fazla para da harcamayacaksınız. 550 bin TL Bergama koşullarında böyle çok fazla masraf yapmadığınız için bence gayet makul bir rakam. Cep telefon numarasını ileteyim: 0539 857 0308. Tekrar ediyorum: 0539 857 0308 dedik ve hemen bir diğer ilanımıza geçtik. Bu ilanımız Kuşadası'na yakın olan bölge. Kapak fotoğrafında da belirtmiştim. Aydın, Germencik ortaklarda 5+1 satılık müstakil ev diyor. 1 milyon TL fiyatı var. 2 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık müstakil ev diyor. Metrekare 200 metrekare brüt, 160 metrekare net demiş. Açık alan belirtmemiş. Oda sayısı 5+1. Tapu durumu kat mülkiyetli. Kimden? Emlak ofisinden. Takas hayır demiş. Bölgenin merkezinde İzmir Aydın otoyoluna yakın mesafe, market, okul, polis merkezi, hastane hepsi yürüme mesafesindeymiş. Bu da bence gayet artı şeylerden birisi. Şöyle hemen konumdan bir ne kadar bakalım denize uzaklığınız. Kuşadası'na işte 21 kilometre bir mesafesi var. Gerçekten bir araç varsa zaten işte kaç dakikada, 15 dakikada plajlara, denize kavuşabilirsiniz diyeyim. Şöyle fotoğraflarını da bir inceleyelim. Bu ev de yine böyle çok ağır tadilat gerektirmeyen evlerden. Bu yüzden bu da beğendiğim ilanlardan birisi oldu açıkçası. Ya tamam işte hani bu mu tadilat gerektirmiyor demeyin. Tamam, tadilat işi var ama hani böyle komple duvarları yıkık değil, işte ne bileyim, bakın gayet sağlam durumda. İşte pencereleri var, işte terası var, vesairesi var. Evin iç kısmı da yine böyle çok ağır hasarlı değil. Ufak dokunuşlarla gayet toparlanabilir halde bir ev bence. Güzel avlusu var, işte ne bileyim terası var, vesairesi var. Yani işte mutfak, mutlaka işte buraya ufak tefek bir şeyler yapabilirsiniz. Ya bunları böyle ne bileyim işte söküp yenisini takabilirsiniz veya boyayabilirsiniz tekrardan. Bu artık sizin bütçenize veya nasıl sevdiğinize bağlı. Yani 1 milyon TL'de Kuşadası'na 20 kilometre mesafe, yine bence makul bir rakam. Hep diyorum bence, yani size bu bir yatırım tavsiyesi vesaire değil. Ama hani hep bu ilanları geziyoruz. Yaklaşık 2 aydır bu videoları yapıyoruz. Bu tarz 1000 tane ev ilanı baktım. Yani bu da bana makul bir ilan geldi açıkçası. Şöyle fotoğraflarında bol bol gezdik. Özellikle Kuşadası bölgesini düşünenler, denize böyle çok uzak olmasın, 10 kilometre 20 kilometre mesafede olsun diyenler için de bir alternatif ilan olsun diyelim ve hemen cep telefon numarasını ileteyim: 0533 969 4804. Tekrar ediyorum: 0533 969 4804 dedik ve hemen bir diğer ilanımıza geçtik. Çan Çaltıkara köyünde satılık taş ev arsası ve samanlık demiş. 900 bin TL fiyatı var. 3 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık müstakil ev diyor. 560 metrekare brüt toplam arsa alanı anladığım kadarıyla. Evin metrekaresi 70 metrekare. Açık alanla 490 metrekarede açık alan var. Yani toplam arsa alanı 560 metrekare. Bir katlı bir ev. Müstakil tapulu. Kimden? Emlak ofisinden. Açıklamada ne demiş? İmarlı, elektrik ve suyu olan, önü açık ve manzaralı, yine aynı arsa içerisinde ayrı taştan bir samanlık damı mevcut demiş. O da 2+1'miş. Tadilat gerektiriyormuş. Şöyle ilk önce bir konumuna bakalım. Şeye ne kadar, mesela Akçay tarafına 46 kilometre mesafedesiniz. Denize gideceğim derseniz sizin bulunduğunuz konum burası. Şu konumdan İşte Akçay, Güre taraflarına 44 kilometre, 47 kilometre mesafe. Bu da bence hep söylüyorum işte araç olduğu zaman gayet gidilebilecek mesafelerden
biri. Şöyle konumuna baktık, fotoğraflarına bir bakalım. Bakın tam bir taş ev. Gerçekten hani böyle taş ev gördüğüm zaman hemen ekliyorum. Bu böyle yarı çeyrek taş evlerden de değil. Bildiğiniz tam full. Sadece böyle hani temeli taş olanları da taş ev diye söylüyorlar. Bu değil. A'dan Z'ye baştan sona kadar taş ev. Bu bahçedeki anladığım kadarıyla o dam denilen yer, ahır kısmı. Şöyle fotoğraflarını inceliyoruz yine. Böyle evin içiyle ilgili bir fotoğraf var mı yok mu ona bakıyorum ama anladığım kadarıyla bahçenin her köşesini çekmiş ama evin içiyle ilgili bir fotoğraf yok maalesef. Muhtemelen tadilat istiyor. Yani bu baktığımız evlerde en istemeyeninde bile mutlaka ufak tefek bir şeyler çıkıyor ama bu komple böyle bir içinin elden geçmesi gerekiyor gibi tahmin ediyorum. Yine de emin değilim. Şöyle çatıya baktığımda böyle komple çatı da yıkık dökük değil. Ama bunun da bir işi var. En azından şöyle komple bu kiremitler kaldırılacak bir işte çürük var mı, çarık var mı, işte kırık kiremit var mı? Ona göre tabii ki ama bunlar da yine sizi bir ekstra bir yükten kurtaracak şu sağlam olan kiremitlerin. Buradan %80'i %90'ı sağlam olsa bile sizi birçok maliyetten kurtaracak sonuç olarak. Ev gerçekten çok hoşuma gitti. Metrekaresi de gayet iyi. Kaz Dağları diyebileceğimiz bir bölge. Sonuçta 560 metrekare bir alan. Hani buna da böyle birazcık da böyle bir pazarlık payı da olsa iyice tadından yenmez diyeyim o zaman. Çok uzattım yine. Cep telefon numarasını ileteyim. 0537 701 3094 0537 701 3094 cep telefon numarası dedik. Bir diğer ilanımıza geçtik. Bu ilanımız nereden? Müstakil tapu, köy evi, orman manzaralı demiş. Muğla, Kavaklıdere, Çamlıbel mahallesinden 990 bin TL fiyatı var. 30 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık müstakil ev diyor. 178 metrekare brüt, 90 metrekare net demiş. Bu 90 metrekare ev alanı, 85 metrekarede açık alan bahçe alanı. Oda sayısı 3+1, tapu durumu müstakil tapulu, kimden? Sahibinden, takas hayır demiş. Yolu, elektriği, suyu mevcut. Köy içinde markete, camiye, çarşıya yürüme mesafesinde. Alan arkadaş biraz masraf eder. Ben durmadığım için satıyorum. İlgilenenler iletişime geçebilir. Fiyatta anlaşırız demiş. Pazarlık sünnettir demiş. Yani fiyatta anlaşırız demesi size güzel bir açık kapı bırakıyor. Bilmiyorum. Baktım hani bu bölgeye gerçekten en uygun fiyatlı ev buydu. Ve bunun üzerine bir de pazarlık da yapalım diyorsa bu da işte tadından yenmez yine. Şöyle denize uzaklığına bakıyorum. Yaklaşık 41 kilometre mesafesi var. Bu da çok uzak bir mesafe değil. Yani hep diyorum işte araba olduğu zaman sonuçta yarım saatte 40 dakikada plaja denize inebileceksiniz. Şöyle fotoğraflarına bir bakalım. Evin bu üst kısmı iyi durumda ama alt kısmı anladığım kadarıyla kullanılmamış veya kullanılmıyor. Ya da o bölüm mü? Bakın burada da yapılı durumda yine gözüküyor. Böyle bazı fotoğraflardan ne olduğunu anlayamıyorsunuz ama böyle bahçesi bakın güzel bağı var işte üzüm şeyi var. Tam hani şeyi kavramaya çalışıyorum. Eve nereden giriliyor, nereden çıkılıyor. Anladığım kadarıyla yine söylediğim gibi böyle alt kat bir masraf gerektiriyor. Üst katta böyle orta halli bir durumda. Çünkü iç kısmı ile ilgili fotoğraf yok. Ama Muğla demek zaten sadece arsa fiyatı bile biliyorsunuz Muğla dediğinizde bir maliyeti var. Yani iki katlı bir ev böyle nispeten daha az tadilat gerektiren bir ev diyeyim. Çünkü buradan baktığımda işte ne bileyim duvarları sağlam duruyor. İşte pencereleri sağlam. Çatı ile ilgili bir şey göremiyorum ama bu da %90'a en azından sağlam gibi gözüküyor buradan.
Yani bu da böyle çok ağır tadilat gerektirmeyen evlerden biri gibi duruyor açıkçası. Ama içini de tam görmediğimiz için bir şey diyemiyorum. Yine beğendiğim ilanlardan birisi oldu. Bu da çünkü hem metrekaresi hem işte böyle iki katlı olması hem böyle çok ağır tadilat işlerinin olmaması hoşuma gitti benim. Cep telefon numarasını ileteyim: 0531 571 52 30 0531 571 52 30. Bir de o işte hoşuma giden noktalardan birisi de fiyatta anlaşırız demesi, böyle kapıyı açık bırakması böyle beni daha bir cezbetti bu ilanla ilgili diyelim. Ve hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Neredeyiz? Kaş'tayız. Kaş Gökçe yazı sahibinden orijinal taş ev diyor. 1.250.000 TL fiyatı var. Kaş Gökçe yazı köyünde 3 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. 100 metrekare brüt, 50 metrekare net bir alanı var. Yani 50 metrekare ev alanı, 50 metrekare de bahçe var. Oda sayısı 1+1 demiş. Müstakil tapulu, kimden? Sahibinden. Takas hayır demiş. Ne diyor? Asırlık müstakil taş ev, resmi yola cephe, elektrik su problemi yok. Köy hayatı içerisinde ikamet edebileceğiniz müstakil taş ev demiş. Şöyle bir konumuna bir bakalım ilk önce. Ne kadar mesafede? Ya denize 16 kilometre mesafede. Bu Demre tarafı. Kaş tarafına da 20 kilometre mesafe. Gerçekten hani yakın sayılabilecek köylerden. Biliyorsunuz Kaş'ın böyle 40, 50, 60, 70 kilometrelik böyle köyleri de var. Onlardan değil, böyle biraz daha yakın hem Demre'ye hem Kaş'a çok uzak bir mesafe değil. 1.250.000 TL'de Kaş için böyle o aman bu neymiş denilecek bir rakam değil. Şöyle bir fotoğraflarına bakalım. Bu da çok güzel taş evlerden bir tanesi ama biraz bunun işi daha çok o diğer baktığımız eve göre. Ama şöyle bir şey var. Dış durumu iyi durumda. Yani duvarlar gayet sağlam durumda ama içle ilgili komple elden geçecek diyeyim. Öyle diyeyim. Yani hem işte ne bileyim, şu kerpiç, taş üzerine kerpiç mi yapılmış bunlar bilemiyorum. Öyle galiba, yoksa o Bağdadi diyorlar. Ahşap üzerine mi şey atmışlar. Tam buradan çözemiyorum ama bir şekilde bunlar hani çok gözünüzü korkutmasın. Niye gözünüzü korkutmasın? İşte ne bileyim, bir rabis teli çakılıp böyle ince bir sıva atılıp gayet düz hale getirilebiliyor veya ne bileyim alçı gibi bir şey atılabilir. Yani kapıya bir baktım. Kapılar, pencere zaten yok. Kepenkleri var ama pencere gibi, kapı pencere gibi şeylerin bir değişmesi gerekiyor. En azından taktırılması gerekiyor diyeyim, yine böyle bir ahşap. Çatı durumu, kiremitleri var ama böyle altta görüyorum hani çürümüş böyle tahtalar da var. Yine bunlar böyle komple bir kaldırılacak anlamına geliyor. Tek hani bununla ilgili şey, gerçekten dış cephe sağlam durumda, gayet iyi durumda. Diğerleri de bir şekilde yavaş yavaş yapılabilir hale gelebilir. Ya bu kiremitler acaba buraya mı ait? Belki de hani kiremitlerini aldı değiştireyim diye buraya aitse sizi işte bir masraftan kurtarmış olacak. Ama Kaş zaten hani biliyorsunuz çok pahalı bölgelerden bir tanesi. 1.250.000 TL'de yani bu bölgeler için çok yüksek rakam değil. Yani aşağı yukarı size şöyle söyleyeyim, en ucuz bulabileceğiniz metrekaresine göre tabii ki evlerden bir tanesi. Neyse, yine çok uzattık, telefonunu vereceğim ama telefonu yok. İlan linki videonun açıklamasında mevcut. Düşünenler ilan sahibiyle iletişime geçip, mesaj yoluyla iletişime geçip daha detaylı bilgi alabilir diyelim ve bir diğer ilanımıza geçelim. Bu da sevdiğim ilanlardan bir tanesi. Satılık Milas'ın en ucuz köy evi demiş. 440.000 TL fiyatı var. 1 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. 70 metrekare brüt, 40 metrekare net bir alanı var. Yani şöyle 40 metrekare küçük bir köy evi, 30 metrekarelik de küçük bir bahçesi var anladığım kadarıyla.
Oda sayısı 1+0 demiş. Müstakil tapulu kimden? Emlak ofisinden. Açıklamada ne diyor? Milas Şenköy'de kârgır ev ve avlusu demiş. 70 metrekare kullanım alanı, köy içi mevki, elektrik, su aboneliği ve belediye numaratajı mevcut demiş. Terası ve tuvaleti olan bölgenin en ucuz köy evi. Gerçekten baktım ilanlara ve gerçekten bölgenin en ucuz köy evi. Şöyle ilk önce bir denize olan mesafesine bakalım. Akbük tarafına bakın, 14 kilometre mesafede, 15 kilometre diyelim düz hesap. 15 kilometrede yani hiçbir şey değil diyelim. Yine diğer işte Güllü'ye 22 kilometre, Kıyı Kışlacık 17 kilometre. Bu bölgeye denize yakın yerlere hep böyle kısa mesafelerde. E, Yani konum olarak bence gayet iyi durumda. Metrekare evet biraz küçük, 40 metrekarelik bir alan sonuçta ve evinde böyle biraz tadilata ihtiyacı var ama şimdi 440 bin lirada hani bu Muğla şartlarında gerçekten iyi bir rakam bana göre. Çünkü şimdi Milas, yani bırakın hani Milas'ı, Mi deseniz 400 bin lira para gider burada. Hani böyle boş arsa bir işte ne bileyim kümes bulayım deseniz bile o fiyatları harcarsınız. Bunun da fiyatı 440 bin TL. Elektriği var, işte suyu var, kapı numarası var. Böyle bir şekilde yavaş yavaş çok böyle büyük metrekareli olmadığı için de tadilat masrafı da çok gitmez. 40 metrekarelik bir alana hani böyle az bir bütçeyle daha böyle toparlanabilir hale gelir. Bakın böyle merdiven yapmış, böyle teras kısmı da var. Böyle balkon gibi işte ne bileyim buraya korkuluk vesaire bir şeyler yapılıp böyle güzel bir balkon haline de çevrilebilir. Bakın işte yandaki ev mesela bir saç takmış, ince bir saç, tamam. İşte bu onun önündeki bu köpüklü yalıtımlı saçlardan koymuş. Diğeri işte kiremit kullanmış. Bu hiç kiremit hiçbir şey kullanmamış, direkt beton dökmüş. Yani birçok alternatif var. Bir evi inanın böyle ne bileyim hani 1 milyona da tadilat yaparsınız. İşte 200 bine de yaparsınız. 5 milyona da tadilat yaparsınız. Biraz sizin ne istediğinizle alakalı bir durum. Bunun harici böyle fotoğrafları gezdik. Zaten evin iç kısmı bu. Yani e, hiç söylemeye bile gerek yok. İşi var her şekilde. Ama yine söylediğim gibi de metrekare çok küçük olduğu için böyle çok fazla para harcamadan bir şekilde toparlanabilir hale gelebilir. Gerçekten beğendim bu ilan. 440 bin TL Milas'ta böyle denize 15 kilometre mesafe bana oldukça uygun geldi. Ben böyle bir emekli çift olsaydım, ne bileyim böyle bir deniz kenarı böyle bir yazlık ve vesaire tarzı bir şey düşünseydim bu ilanda değerlendirirdim açıkçası. Belki işte buna bir pazarlık payıyla vesaireyle böyle biraz daha çekilir mi bilmiyorum. Onu da emlakçısıyla konuşmakta fayda var. Diyelim cep telefon numarasını ileteyim: 0541 213 75 32. Tekrar ediyorum: 0541 213 75 32 dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Güzel köy evi demiş. 550 bin TL fiyatı var. Aydın Çine Kadılar Mahallesi'nde 3 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. 367 metrekare brüt bir alanı var. 116 metrekare net bir alan. 250 metrekarelikte bir bahçe alanı varmış. Oda sayısı 3+1. Müstakil tapulu kimden? Sahibinden demiş. Bu emlakçı da değil. Bakın böyle ekstra bir komisyon olayı da yok. 550 bin TL'de fiyatı var. Altında damı bulunan, üstünde evi olan 2 katlı sağlam taş ev. Bahçesinde küçük 1+1 küçük taş ev de mevcut demiş. Bakın bu bina harici 1+1'de böyle müştemilat gibi bir yer varmış. Bu da bir avantaj. Bahçesi mevcut. Elektrik, su aboneliği var. Ciddi alıcılar arayabilir. Pazarlık mevcuttur demiş. Bu da yine açık kapı bırakmış. Yani 550 bin liranın üzerine bir de pazarlık payınız var. Bunu da hesaba katın lütfen. Şöyle denize olan mesafelerine bakalım. Akbü'ye 50 kilometre mesafesi var. Yine bir hep diyorum yani araç varsa bir şekilde
gidilebilir mesafeler. Kuşadası tarafı yaklaşık 70 kilometre, 72 kilometre civarında. İşte Güllük tarafları 48 kilometre mesafede. Kıyı Kışlacık 42 kilometre mesafede. Yani denize 40-45 kilometre bir mesafesi var. Aydın, Çin'e böyle alternatif yerlere de bakmakta fayda var. Yani işte illaki Kuşadası olması gerekmiyor Aydın'da. Bakın işte Çin'den de hani bir şekilde böyle denize çok fazla uzak olmayan yerler var. Büyük fotoğrafları var mı? Evet, varmış. Bu bahçede söylediği 1+1 olan müştemilat anladığım kadarıyla. Bakın bu da gayet güzel, bence taştan yapılmış bir ev. İç fotoğrafları yok. Ama mal sahibinin söylediğine göre 2 katlı sağlam taş ev diyor. Yani böyle çok büyük tadilat masrafı çıkacağını sanmıyorum. Çünkü bakın çatı zaten saç trapez yapılmış. Ne bileyim, duvar örülmüş. İçinde de böyle çok ağır bir tadilat masrafı yok gibi duruyor. Ama bilemem. Hani iç kısımları fotoğraflarını koymadığı için. Böyle bahçesi var, avlusu var. Metrekaresi gayet iyi bence. 367 metrekare sonuçta büyük bir alan. Ekstra yine söylediği gibi mal sahibinin 1+1'de böyle müştemilatı var. Bu da gerçekten çok beğendiğim evlerden bir tanesi oldu. Çok uzatmayalım. Detayları görüşmek için mal sahibiyle görüşebilirsiniz. Cep telefon numarasını ileteyim: 0539 328 0820. Tekrar ediyorum: 0539 328 0820 dedim ve hemen bir diğer ilanımıza geçtik. Halk plajına 10 kilometre yakınlıktaki köy içinde müstakil yaşam fırsatı demiş. 875 bin TL fiyatı var. Çanakkale Biga Karahamzalar köyündeymiş. 2 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. 175 metrekare net bir alan var demiş. Açık alanda 45 metrekarelikte bir bahçesi varmış. Oda sayısı 2+1 demiş. Tapu durumu müstakil tapulu. Kimden? Emlak ofisinden. Takas hayır demiş. Açıklamada ne diyor? Halk plajına 10 kilometre. Köy içinde müstakil yaşam fırsatı. Köy içinde müstakil tek katlı evin ikamet edilebilmesi için mutlaka tadilat yapılmalı demiş. Abonelikler açıkmış ve abonelikleri varmış. Elektrik, su aboneliği. Köy ile Biga merkeze günde 2 defa minibüs servisi yapılıyormuş. Geçim kaynağı olarak küçükbaş hayvancılık ve tarım yapılıyormuş. Ev köyün merkezinde olup camiye, işte köy kahvesine, bakkala vesaireye yürüme mesafesindeymiş. 50-60 metre mesafelerdeymiş. Halk plajına 10 kilometre, Karabiga sahile 15 kilometre, Biga ilçe merkezine de 19 kilometre mesafedeymiş. Şöyle konumundan baktığımızda evet, söylediği gibi gerçekten aşağı yukarı 10 kilometre mesafede denize olan uzaklığı. Şöyle bir fotoğraflarına da hemen bir bakalım. Tadilat yapılması gerekiyor demiş evin içine, ama hani iç kısmı ile ilgili yine bir fotoğraf yok. Ama yine bu da böyle çok ağır tadilat gerektiren evlerden değil. En azından dıştan gördüğüm o şekilde. Kiremitleri, çatısı sağlam durumda gözüküyor. Evde yine böyle duvarlarda yıkık döküklük bir şey göremiyorum. İşte camları var, kapısı vesairesi var. Yani muhtemelen içini söylüyor. Zaten hani baktığımız evlerin %95'i iç kısmı bir şekilde tadilat istiyor. Yani hep söylüyorum, duvarlar sağlamsa, en azından temel sağlamsa tadilat bir şekilde yapılır. Yani çatısı da yapılır, bacası da yapılır. Evet, maliyet gerektiren, hani gerçi hani ne aradığınızla alakalı. Şimdi dört dörtlük ben burayı, köy evini bir daire, bina lüksüne çevireyim diyorsanız çok para harcarsınız. Ama oturulabilir bir hale getireyim derseniz ona göre bir para harcarsınız diyelim. Çok uzattık yine. Uzatmayalım. 875 bin TL fiyatı var dedik. Emlakçısının cep telefon numarasını iletiyorum: 0532 650 38 18. Tekrar ediyorum:
0532 650 38 18 dedik. Bir diğer ilana geçtik. Muğla Köyceğiz'e 30 dakika müstakil 2 katlı ev araç takası olur demiş. 620.000 TL fiyatı var. Denizli, Beyağaç, Kızılağaç mahallesinde bir yer burası. Bir ilan açıklamalarını okuyayım. Kendi yorumumu söyleyeceğim. 1 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. 383 metrekare brüt, 240 metrekare net, 150 metrekare de bahçe alanı varmış. Oda sayısı 2+1 demiş. 2 katlı bir yer, müstakil tapulu, emlak ofisinden ve takas hayır demiş. Denizli Beyağaç mahallesinde 2 katlı teraslı taş ev demiş. Ev yıkık dökük değildir. Ufak bir tadilatta oturulabilir demiş. İlçeye çok yakın bir konumdadır. Muğla sınırlarındadır. Muğla, Dalaman, Köyceğiz'e 30 kilometre mesafedeymiş. Turizm bölgesinde olması büyük bir avantaj sağlar demiş. Yatırım gözdesinde olan bu yer kaçmaz demiş. Alıcısına hayırlı olsun demiş. Araç takası olur ama takas fiyatı farklıdır demiş. Verilen fiyat nakit için geçerli demiş. Şöyle bakın, hemen konumuna bir bakalım. Bakın, Akyaka'ya denize girme mesafesi 53 kilometre mesafe. Böyle hiç gerçekten uzak bir mesafe değil. İşte ne bileyim, Göcek 58 kilometre. Bu ilanı niye aldım? Hani inanın, hani böyle Muğla'nın böyle denize bu mesafeden çok daha uzak olan köyleri var. İşte atıyorum 70 kilometre, 80-90 kilometrelik denize uzak mesafesindeki evleri var. Bu il sınırı olarak evet Denizli il sınırlarında kalıyor ama hani birçok yani kuzeyindeki köylerin diyeyim, birçok köyünden de yakın mesafede, öyle söyleyeyim. Hani Denizli olması sizi çok şey yapmasın. Sonuçta mesafe önemli olan. Şöyle fotoğraflarını bir inceleyelim. Yani hızlıca geçiyorum. Evet, güzel taş bir ev. Yani söylediğine göre çok ağır tadilat gerektirmiyor. Emlakçı öyle yazmış. Ufak bir tadilatta oturulabilir durumda demiş. Yani işte şöyle bir içiyle ilgili şöyle bir fotoğraf var. Başka da bir fotoğraf yok. Bu da ön veranda kısmı. Ama anladığım kadarıyla ne bileyim çatısı, işte duvarları, bunlar hep sağlam durumda. Hem söylediği öyle, hem benim fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla öyle. Ama iç kısma mutlaka ufak tefek bir masraf yapmak gerekiyor. Onu zaten biliyoruz hepimiz. Ve fiyat olarak da baktım, gerçekten hani bu köyde bile en uygun fiyatlı yerlerden bir tanesi. Bu 620 bin TL'lik fiyat, inanın hani böyle birazcık bir 3 kilometre 5 kilometre daha Muğla sınırları içerisinde kalsaydı kafadan zaten 800-900 bir rakamlarına çıkacaktı. Metrekaresi de geniş, büyük bir bahçe, hem ev de geniş, 2 katlı olması, işte geniş bir bahçe olması. Bu da açıkçası çok beğendiğim ilanlardan birisi. 620 bin TL'de fiyatı var. Böyle pazarlıkla böyle biraz daha çekilebilirse de tadından yenmez diyeyim. Cep telefon numarasını ileteyim emlakçısının: 0532 065 14 41 0532 065 14 41 dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Neredeyiz? Şimdi Havran'dayız. Havran Köylüce'de acil satılık 2 katlı müstakil ev diyor. 660 bin TL fiyatı var. Balıkesir Havran Köylüce mahallesinde 3 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık müstakil ev diyor. 110 metrekare brüt bir alanı varmış. Oda sayısı 2+1. Bahçesi yok anladığım kadarıyla. Bahçeyle ilgili bir şey yazmamış. 2 katlı bir ev. Zaten fotoğrafta da gözüküyor. Kat mülkiyetli, kimden? Emlak ofisinden, takas hayır demiş. Balıkesir Havran Köylüce mahallesinde 2+1, 110 metrekare 2 katlı, taban oturumu 48 metrekare, altta kendine ait deposu vardır demiş. Daha oksijenin bol olduğu bir yer demiş. Yani o zaman metrekare bahçesi var mı o zaman acaba? Şimdi 110 metrekare demiş, tabanı 48 metrekare ise bahçe var mı? Göreceğiz şimdi. Konumuna bir bakalım ilk önce. Havran nerede? Bilmeyenler için söyleyeyim. Havran, İvrindi, işte Akçay, Burhaniye taraflarına
Edremit taraflarına yakın bir bölge Balıkesir'de. Örnek veriyorum, Akçay'a 21 kilometre mesafede. İşte Burhaniye taraflarına geçmek isterseniz, plaja inmek isterseniz 32 kilometre mesafede. İşte Ayvalık tarafına doğru şöyle bir bakalım. Ayvalık'a da işte 47 kilometre mesafede. Yani araç olduğu takdirde birçok noktaya yarım saatte, 40 dakikada, işte bilemediniz bir saatte en popüler bölgelere bile gidebileceğiniz bir mesafede bir yer. Şöyle fotoğraflarını da bir inceleyelim. Bu İvrindi'den, Havran'dan biliyorsunuz böyle çok evler çıkıyor 300 bine, 400 bine. Bu ev böyle tam tadilatı başlanmış ama henüz tam bitirilmemiş. Şimdi fotoğraflardan göreceğiz. Bakın şu üst kısmı benim çok hoşuma gitti açıkçası. O yüzden de böyle biraz bunu ekledim. Anladığım kadarıyla işte çatısı, böyle dış cephesi, işte pencereleri, şunları bunları yapılmış. Büyük bir kısmı yapılmış. Ama halen biraz işleri olan bir yer. İşte bakın, işte çelik kapısı takılmış. İşte elektrik su tesisatı herhalde çekilmiş. İşte banyo, tuvalet elden geçmiş. Ama işte bu şekilde de halen böyle yarım kalan yerleri de var. Ama birçok da malzeme var. Yine bunları da değerlendirebilirsiniz. İşte merdiven, pardon, betondan merdiven yapılmış. İşte oralar kaplanabilir. Bu mutfak kısmı sanırım. Bakın yerlere işte parke mi, fayans mı, bu tam anlayamadım. Onlar yine döşenmiş. Odanın parkeleri yapılmış. Mutfak dolabının alt kısmı yapılmış. İşte ne bileyim, üst kısmı herhalde raf gibi bir şey düşünmüşler. Yani böyle ağır tadilat gerektirmeyen evlerden birisi de bu ev. Bakın yine bu mutfaktaki dolabın bir parçası anladığım kadarıyla. Yani böyle ev tam tadilat yapılmaya başlanmış, ama herhalde belli bir noktada artık satmaya karar vermişler. Düşünenler için böyle hani söylediğim gibi o bölgeden 300'e 400'e de evler çıkabiliyor. Ama hani bu ev neredeyse böyle artık tadilatın son aşamasında bitirilme pozisyonuna gelmiş durumda. Hem dış cephesi hem içinde birçok şey yapılmış. Böyle ufak tefek bir masrafla komple oturulabilir hale gelebilecek seviyede. Metrekare biraz küçük. Bahçeyle ilgili bir şey göremedim. Anladığım kadarıyla bahçe yok ama işte hani tam detayı, tam metrekaresi nedir? Çünkü burada bir 110 yazmış, bir taban alanı 48 yazmış. Onu anlayamadım tam. Ee, Ya da işte 48 metrekare, o zaman taban alanı var. İki kattan 110 metrekare yapmış. Evet, bahçede yok. Ama söylediğim gibi ev böyle çok ağır tadilat istemiyor. Son aşamaya gelmiş. Anladığım kadarıyla yine çatı, oluklar vesaire de bakın yapılmış. Buradan gözüküyor. Belli oluyor. Böyle ağır tadilat yapmayayım diyenler için alternatif olabilir. O yüzden ilanların arasına ekledim. Cep telefon numarasını ileteyim. 0543 912 21 15 0543 912 21 15. Akçay taraflarında yakın bir yer düşünenler değerlendirebilir diyelim. Ve bir diğer ilanımıza geçelim. Türkmen Mahallesi satılık müstakil ev. 500 bin TL fiyatı var. İzmir Ödemiş Türkmen Mahallesi'nde 2 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. 44 metrekare yine küçük evlerden bir tanesi. Oda sayısı 2 artı 0. Tapu durumu müstakil tapu. Kimden? Emlak ofisinden takas. Hayır demiş. İlk önce şöyle bir konumuna bakalım. İşte denize mesela Ödemiş ne kadar mesafede, işte İzmir'e ne kadar mesafesi var, onlara bir bakalım. Kuşadası tarafına yaklaşık 70 kilometre mesafede diyelim. 73 kilometre civarında Kuşadası merkeze. Denize girmek isterseniz işte daha yakın plajlar var mı bakıyorum da yok. Yine en yakın şurada 70 kilometre, 68 kilometrelik yerler var. Ama garanti olsun, Kuşadası derseniz 75 kilometre bir mesafesi var. İzmir merkeze de yine 72-75 kilometre aşağı yukarı aynı mesafede. İşte bir aracınız varsa 1 saat 10 dakikada hem İzmir'e, işte ne bileyim,
hem Kuşadası'na maksimum 1,5 saat diyelim ulaşabileceğiniz bir mesafe. İzmir'in böyle biraz uzak köylerinden ödemiş, ilçelerinden diyeyim. Şöyle fotoğraflarına bakalım. Evin fiyatı gerçekten çok uygun. Yani 550 bin lira sonuçta. Evet, küçük bir ev. Tek katlı. Bahçe yok ama böyle küçük bir avlu gibi bir şey mi var? Buradan tam anlayamadım. Ya da sokağa mı bakıyor? Evet, böyle küçük bir avlusu var anladığım kadarıyla. Böyle bir terası var galiba yine ufak. Ona benzer bir durumda. Ama böyle dış cephesi, işte çatısı ve işte iç kısmında da ne bileyim mutfağı, e, evin duvarları, işte ahşap tavan, işte pencereler vesaireler, bunlarda bir masraf gerektiren bir durum göremiyorum. Ya da işte ufak tefek dokunuşlar, bir şeyler yapılabilir. 500 bin TL söylediğim gibi makul bir rakam. Evet, işte mutfak diyorum. Tuvalet ve banyolar genellikle bu durumda oluyor ama hani zaten küçücük bir alan. Buna kaç metrekare fayans kullanırsınız? Yani bir şekilde kendiniz bile yavaş yavaş yapabilirsiniz diyeyim. Çok büyük metrekare olmamasına rağmen fiyatı bence makul. 500 bin TL fiyat, hani İzmir'in, Ödemiş'in köylerinden, işte Tire'nin köylerinden bile, işte veya Bergama'nın diyeyim köylerinden bile 300'e 400'e böyle çok ağır tadilat gerektiren evler oluyor. Bu en azından yine böyle masraf yapmadan girip oturabileceğiniz veya çok az masraf yapıp girip oturabileceğiniz düzeyde bir ev diyelim. Bu yüzden bu da beğendiğim ilanlardan bir tanesi oldu. Cep telefon numarasını ileteyim: 0530 588 2594, 0530 588 2594 dedik. Bir diğer ilanımıza geçtik. Şehir merkezinde kaçırılmayacak fırsat diyor. 780 bin TL fiyatı var. İzmir, Bergama, Gazipaşa mahallesinde. Bergama'nın merkezi burası. Hani böyle bazıları köyleri tercih etmiyor, işte ne bileyim hastane olsun diyor, devlet daireleri olsun ama küçük bir kasaba, küçük bir ilçe olsun diyor. Onlar için aldım bu ilanda videoya. Ne demiş? Satılık müstakil ev, 100 metrekare brüt, 90 metrekare net bir alanı var demiş. Açık alan belirtilmemiş. Oda sayısı 2+1. Müstakil tapulu, kimden? Sahibinden. Takas hayır demiş. Şehrin göbeğinde, çarşı merkezine yakın, komşuların yardımlaşmayı sevdiği, sakin yaşanacak mahallede yeni sahibini bekliyor demiş. Şöyle hemen bakalım. Bergama'yı aşağı yukarı artık hep kilometrelerinden biliyoruz ama Dikili'ye bakın, 25 kilometre mesafede, denize girebileceğiniz alan diyeyim. İzmir'e de 80 kilometre mesafe. 25 kilometre plaj deniz, 80 kilometre İzmir. Araç varsa zaten 25 kilometre hiçbir şey değil. Hep söylüyoruz. Bahçeyle ilgili bir şey dememiş. Bu bahçe ona mı ait, komşunun bahçesi mi, onu anlayamadım. Ama belirtmemiş bir şey. Siz yok olarak düşünün veya ya da detaylı olarak öğrenmek isterseniz zaten aradığınızda sorabilirsiniz. Ama böyle ufak bir balkonu var. İşte ev çok böyle harap durumda da değil. Ama hani dört dörtlük durumda da değil. En azından ağır tadilat işleri yok. Öyle söyleyeyim. Yani işte çatıydı, işte zemindi, duvarlardı vesaireydi. İşte mutfak dolapları vesaire, işte pimapen, PVC camlar, pencereler diyeyim, fayansları vesairesi gayet yerinde. Çok ufak belki harcamalarla gayet iyi bir pozisyona getirilebilir bir ev. Söylediğim gibi de zaten köyde de değil, ilçenin merkezinde. E, Yani bence bu da güzel, makul evlerden bir tanesi. Çünkü Bergama'yı biliyorsunuz, çok ilan çıkıyor oradan. Hani en ucuza olan 300'e çıkıyor, işte 280'e çıkıyor ama hani evlikten çıkmış durumda. Bu hem böyle merkezde olması, hem çok az tadilat masrafı gerektirmesi hoşuma gitti. Bu da hoşuma giden ilanlardan bir tanesi diyeyim. 780 bin TL fiyatta bu diğer yerlere kıyasla uygun sayılabilecek bir rakam.
Sahibinden olması yine ekstra bir avantaj. Buna bir de pazarlık vesaire olursa da tadından yenmez diyelim yine. Cep telefon numarasını ileteyim: 0537 768 11 12. Tekrar ediyorum: 0537 768 11 12 cep telefon numarası dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Yine Bergama'dan ama bu sefer Bergama'nın köyünden bir ilan. Bergama Yukarı Kırıklar köyünde göl manzaralı 2 adet ev demiş. 810 bin TL fiyatı var. Biliyorsunuz böyle bahçenin içinde 2 tane ev olduğu zaman kaçırmıyorum bu tarz ilanları. 1 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. Toplam 230 metrekare arsa alanı varmış. Oda sayısı 3+2 demiş. Müstakil tapulu, kimden? Emlak ofisinden, takas hayır demiş. Girişte tek araçlık otopark, bağımsız 2 adet 1+1 ortak bahçesi olan bir yapıda demiş. Evin birisinin altında 2 depo ve panoramik manzaraya sahip balkon yer almaktaymış. Köy hafif yamaçta yer aldığından iyi görüş açısına sahiptir. Evlerde isteğe göre küçük masraflara sahip demiş. Yani biraz ufak tadilat masrafı var demiş. Köy 130 ortalama nüfusu sahip, tarım ve hayvancılıkla geçimi sağlamaktaymış. Şöyle konumunu biraz önce zaten baktık ama hani Bergama'nın merkeziydi orası. Bu köy ne kadar uzaklıktaymış plaja, denize mesafesi. Şöyle Dikili tarafına bakalım. 33 kilometre mesafede. İşte İzmir'de 85 kilometre mesafede. Yine makul, plaj için, deniz için makul bir kilometre diyelim. Şöyle fotoğraflarını hemen bir inceleyelim. İşte söylediğim gibi bakın, böyle 2 tane ev olunca bahçe içerisinde benim hoşuma gidiyor. Kaçırmıyorum bu tarz ilanları. Niye hoşuma gidiyor? Hep söylüyorum işte, bir kendi bütçeniz yetmiyordur. Yani 800 bin lira paranız yoktur ama bir arkadaşınız vardır. Onun da böyle köyde bir köy evi hayali vardır. Böyle ne bileyim bir yazlık olarak düşünüyordur. Şöyle bu arada fotoğrafları, ben konuşurken fotoğrafları dolanıyorum. Siz lütfen inceleyin. İç kısmı da iyi durumda. Böyle çok ağır hasarlı değil. Evet, bir şeyler yapılır ama hani şu haliyle bile girilebilir, oturulabilir pozisyonda. Güzel avlusu var, bahçesi var. Acaba bu aynı ev mi gösteriyor? Ama ikisi de oturulabilir durumda demiş. Yani şurada ufak bir çatlak var ve o bir şekilde çözülebilir bence. Ne diyorduk? İşte 2 ev olması bir avantaj. İşte bir akrabanızla alabilirsiniz. Ne bileyim işte kuzeninizle alabilirsiniz. İşte arkadaşınızla alabilirsiniz. İkinizin de bütçesi yetmiyordur. İkinizin de köy ev hayali vardır. Ortak alıp ikiniz de hayallerinize kavuşabilirsiniz. Bu yüzden böyle ilanlar çıkınca bunları da ekliyorum açıkçası. Sonuçta 810 bin lira ikiye böldüğünüzde, 800 bin lira deseniz ikiye bölseniz 400 bin lira, 400 bin liraya bir şekilde köy evi hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bergama Dikili taraflarına da çok uzak mesafe olan bir yer değil, biliyorsunuz kilometrelerden zaten. Bu yüzden bu da beğendiğim ilanlardan bir tanesiydi açıkçası. Cep telefon numarasını ileteyim: 0539 857 0308. Tekrar ediyorum: 0539 857 0308 dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Bu biraz pahalı evlerden bir tanesi. Yani pahalı derken bizim bütçemizi aşan evlerden bir tanesi ama almak istedim. Sebebini açıklayacağım. Milas Kazıklı'da müstakil bahçeli satılık köy evi, 2 milyon 250 bin TL fiyatı var. 3 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. 163 metrekare brüt diyor, 60 metrekare net bir alanı var. Yani evin taban alanı 60 metrekare, 100 metrekarelikte bir bahçe alanı var anladığım kadarıyla. Oda sayısı 1+1 demiş. Müstakil tapulu, krediye uygun mu? Evet demiş. Kimden? Emlak ofisinden. Milas Kazıklı Mahallesi'nde, köy merkezinde, köy ana yoluna 30 metre cepheli,
160 metrekare arsa içerisinde 60 metrekare tek katlı müstakil bahçeli ev demiş. Restorasyona ihtiyacı var. Elektrik, su mevcut. 100 metre civarda market, kahve, cami mevcutmuş. Denize 4, Milas Havaalanı'na 40 kilometre mesafedeymiş. Yani bu denize 4 kilometre mesafede olması yüzünden bu ilanı aldım. Ve hani bu bölgeye baktım. Gerçekten hani en ucuz ev 4 milyondan başlıyor aşağı yukarı bu metrekarelerde. Yani fiyatı çok uygun geldi diğerlerine oranla. O yüzden hani böyle bizim bütçeye açsa da almak istedim. Akbük taraflarına 5,5 kilometre, işte bakın denize girebileceğiniz alanlarda yaklaşık söylediği gibi 3 kilometre 4 kilometre mesafe, yani yürüyerek bile plaja, denize inebiliyorsunuz. O yüzden bunu da ekledim. Yani ev zaten hem küçük hem de böyle yapılı bir ev değil. Klasik köy evlerinden, ama şöyle bir durum var. Dış cephe duvarları vesairesi iyi durumda gözüküyor. Fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla. Hani çatıyı da böyle bir komple bir çatı yapmamışlar, ama artık ondülüm mü, saç mı, trapez mi, öyle bir şey koymuşlar. O da şu an kurtarır pozisyonda. Bakın güzel, büyük geniş bir bahçesi var. 100 metrekarelik bir bahçe alanı var. Bahçeye neler neler yapılabilir. Söylediğim gibi bu bölgeye oranla fiyatı, metrekaresine, şusuna busuna oranla gayet iyi bir fiyattı. Elektriği var, suyu var. Yani tamam, iç kısmı biraz bir şeyler yapmanız gerektiriyor, ama dış kısmı sağlam durumda. Hani bir şekilde böyle ufak tefek iç kısmı harcayacağınız parayla oturulabilir bir pozisyonda ve hani denize de 4 kilometre. Daha ne olsun? Hani böyle çok yüksek bütçeli bir yer de değil. Çok düşük de değil. Böyle ortalama yer bakanlar için bence bu da gayet ideal ilanlardan bir tanesi. O yüzden aldım. Cep telefon numarasını ileteyim: 0532 277 41 44, 0532 277 41 44. Emlakçısının cep telefon numarası. Artık detaylarını, pazarlık vesaire gibi konuları emlakçısıyla konuşabilirsiniz. Cumartesi günü zaten yine bir yayınımız oluyor, biliyorsunuz. Daireler ve müstakil evler ilanlarını inceliyoruz cumartesi günleri. Bu hafta olan da böyle artık biraz böyle ortalama bütçeli müstakil evleri de eklemeyi düşünüyorum. Çünkü bazıları diyor ki ya hep işte tadilatlı evleri gösteriyorsun. İşte bakın, tadilatsız evler kaç paraya mal oluyor. İlanları beraber gezdiğimizde göreceğiz diyelim. Bu da son ilanımızdı. Bugünlük yeter. Bayağı uzun oldu zaten. Kısaltabildiğim kadar kısalttım, ama yine uzun oldu. Hemen unutmadan hatırlatmamızı yapalım. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve görüşlerinizi yorumlarda bize iletirseniz seviniriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.